Merhaba arkadaşlar, Rantap kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün 5 dakika serimizde Half-Life'daki Gravity Gun'a benzer bir obje tutma sistemi yapacağız arkadaşlar. Fazla lafı uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk olarak obje tutmamız için arkadaşlar sürekli olarak çizilen bir çizgiye ihtiyacımız var. Yani bir line trace yapmamız gerekiyor. Hemen ilk olarak line trace by channel'ı hemen çağırıyorum. Line Trace by Channel'ı çağırdıktan sonra Start ve End noktalarım beni karşılıyor. Bunu da nasıl yapmam gerekiyor? Tam olarak kameramın tam ortasından bir nokta göndermem gerekiyor ve o nokta sürekli aynı uzaklıkta olması lazım. O noktaya eğer benim seçmiş olduğum aktörün lokasyonlarını set edersem sürekli olarak ben mouse'um istediğim yere çevireyim. Kameranın döndüğü açıda o sürekli olarak işte kendine güncelleyecektir lokasyonunu. Şimdi nasıl yapmamız gerekiyor? İlk olarak first person kameramızı getiriyoruz. Herhangi bir kamera olabilir. Sadece sizin e, yani Gravity Gun gibi bir sistem yapmak istiyorsanız first person bir projede olmanız gerekiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. First person bir projedesiniz. Projenizin kamerasını aldınız. Herhangi bir proje olabilir. Burada mantığını anlatacağım. First person kamerayı aldıktan sonra get world hemen location alıyoruz. Buradan da forward vektörünü alıyoruz. Buradan hemen çarpıyoruz float'la ve iki işlemi toplayacağız şimdi. Vektör vektör. Böyle yapıp end diyeceğiz. Buradan da hemen event tick göndereceğiz. Sürekli olarak çizgimi çizdirmek istiyorum. Bunu da böyle yaptım. Compile ettim. Şimdi arkadaşlar şuradaki değer sizin o line trace'inizin uzunluğu kadar olacaktır. Bunu ben 200'ü veya 150 ideal olarak gördüm. Tuttuğunuz objenin büyüklüğü veya küçüklüğüne göre bu float'ı ayarlayabilirsiniz kendi isteğinize göre. Ancak şu anki projede ben bunu 200 olarak yapacağım. Siz buna bir değişken atayabilirsiniz. Mouse'unuzun tekerleğiyle o değişkeni büyütüp veya küçültebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendinize bağlı bir durum. Şimdi ben bunu 200 yaptım. 200 yeterli bir uzunluktur. Line trace'imde çizili olduğuna göre hemen size göstereyim. Kamera diyorum, trace complex diyorum ve for one frame diyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada frame'imiz burada kare olarak kendini gösteriyor. İşte bunu yaptıktan sonra bir tane aktör oluşturmam lazım. Blueprint class'tan bir tane aktör oluşturuyorum. Aktörümün adı da tutulan obje olsun. Tutulan obje bir adet static mesh ekleyeceğim. Compile ediyorum bunu da. Şimdi out hit dediğimiz şey var. Bunu gelip buradan break de yapabilirsiniz. Buradan tekrardan split structure pin de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu böyle tercih ediyorum. Daha rahatıma geliyor. İsterseniz break de yapabilirsiniz. Şimdi buradan yapmamız gereken biz eğer objeye değdiysek karşı tarafa bir veri göndermek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağım? Out hit aktör. Bununla yapacağım. Benim aktörüm neydi? Tutulan objeydi. Cast ediyorum bunu hemen. Cast ettikten sonra da ben bunun verisine ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Peki bir tane hemen key belirleyelim. E olsun mesela. EK diyelim. Hemen üstlerde inputlarım çıkması lazım. Bakalım. Em burada. Buradan hemen is valid diyeceğim. Branch çağırıyorum. Eğer bunun içi doluysa E çalışsın. Bir tane daha branch yapacağım. True false mantığı. Obje tutulmakta mı? Sanırım yanlış yazdım. Her zaman gibi. Bunu alıyorum. Branch'e veriyorum. Bundan sonra arkadaşlar bu objeyi gate ile yönetmem gerekiyor. True'ken gate'i açacağım. Buradan girsin. False'ken kapatacağım. False'ken de bunu böyle değil de not boolean olarak yaparsam daha çok işime yarayacaktır. Çünkü ters bir ilişki var. Not boolean yapıyorum. Obje tutulmakta mı? False olacak. Ve buradan hemen getiriyorum bunu. Set aktör demeden önce static diyeceğim buna. Static mesh'i get edeceğim. Bunun lokasyonunu değiştireceğim.
set world location. Peki bunun lokasyonunu ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki bizim trace'imizin en son noktasını yani out hit trace end alıyorum. New lokasyon olarak buraya veriyorum. Buradan sweep de diyebilirsiniz, teleport da diyebilirsiniz. Eğer sweep derseniz fiziksel bir yere çarptığında kendisini tekrardan lokasyonu set etmeyecektir yani. Şöyle diyeyim. Bu trace end'de her ne olursa olsun eğer sweep tikliyse her yere götürmez. Kolüsyonu olan objelere çarpar ve orada durur. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir sistem kurmamız lazım. Bunu da unutmadan buraya getirelim. Obje tutulmakta oluyor. Buradan da mesh'imi hemen alıyorum. Aslında burada promute to variable da yapabilirdik. Ancak zamanım kısıtlı. Set simulate diyeceğim. Set simulate'im burada open olduğu için false olacak. Obje tutulmakta mı? Fark etmez aslında. Burada da yapabiliriz. Set simulate physics close'da ise true olacak. Bunun çalışması gerekiyor. Bakalım çalışıyor mu? Evet, çalışmadan önce tutulan objeye bir static mesh verebilirsiniz. Ancak create child blueprint derseniz buradan istediğiniz gibi girebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. Küpe alıyorum. Burada 0.2 diyorum. Bunun böyle olması lazım. 0.2 0.2 0.2 tamamdır. Hayır tamam değil tabii ki. Bunu tekrardan böyle yapıp 0.2 dersem evet oldu. Compile'da yaptım. Tutulabilen objemin child blueprint'ini aldım. Buraya bıraktım. Birazcık da büyüteyim. Küçük olmuş bayağı. Ve play'e bastığımda dediğimde arkadaşlar alıyorum. Tekrardan alabiliyorum. Ancak çok hızlı hareket edince şey oluyor. Objenin büyüklüğüne bağlı bir durum. Evet. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.